Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün şu Cici Kitap vesilesiyle bir aradayız. Rui de dün ilk defa kitabını benim elimde gördü. Yeni basıldı daha taze. Yazarı ilk defa ben de gördüm. Hemen imzasını aldım. Bu Darwin'den 1000 yıl önce biyoloji tarihinin anlatılmayan hikayesi başlıklı bir kitap. Önce ben kısaca Rui ile nasıl tanıştığımızı ve niye burada buluştuğumuzu size kısaca anlatayım. Bundan 7 yıl kadar önce ben Üsküdar Üniversitesi'ndeyken ilk defa bir evrim kongresi düzenlemiştik Üsküdar'da. Pardon, ikincisiydi. O kongrenin katılımcılarından biri davetlimiz olarak Rui'ydi. Rui bir antropolog, anatomist ve kendisi birazdan anlatır. Bayağı işte 3 ayda bir 20 ülke falan geziyor. Öyle enteresan bir ritmi var. İnsan topluluklarını araştırıyor. Onların evrimsel bağlantılarını araştırıyor ve kendine hasta bir evrim teorisi yorumu da var. Muhtemelen ondan da bahsedecek size. Biz orada tanıştık. Çok iyi anlaştık. Birçok ortak yönümüz var. Biyolojiyi seviyoruz, evrimi seviyoruz. O da yemeği seviyor. Her ne kadar daha fit olsa da. He likes the Turkish food, I say. I'm not wrong, right? Katmer. You like it. Katmer, he loves katmer. Katmer'i çok seviyormuş. Dolayısıyla o günden beri biz işte 2 kez daha davet ettik kendisini ama bizim hep ilişkimiz, yazışmalarımız devam etti. İlk geldiği kongrede ben de aslında benzer bir sunum yapıyordum. Yani özellikle bu İslam dünyasında evrime mesafeli olmanın tarihsel nedenlerini anlatırken Rui de o zaman genel olarak kendi evrim kuramını anlatmıştı ama ikinci gelişinde kendisine 2 tane işte Arap kökenli öğrenci geliyor ve bu öğrenciler de bu konuda çalışmak istediklerini söylüyorlar. Ve birlikte 5-6 yıldan beri Müslüman düşünürlerin evrim ve biyoloji düşüncelerine katkıları konusunda yüksek lisans öğrencileriyle, doktor öğrencileriyle beraber çalışıyor. Ve sonra işte geçenlerde bir yazıştık, dedi ki benim kitabım çıkıyor. Bu arada how many books you have in total? 20, yes. 20. 20. kitap bu. Yani o arada da birçok yeni biyoloji ve anatomi ile ilgili kitapları var. Dolayısıyla bu kitabın çıkacağını söyledi. Ben de dedim hemen Türkiye'ye geliyor musun? Dedi Ağustos'ta geleceğim. Dolayısıyla tamamen öyle çok hızlı bir planlamayla burada bir araya geldik. Bu arada tabii sevgili Maltepe Üniversitesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir ortam sağladığı için hemen aradık. Tabii ki dediler başımızın üstüne. Geldik burada sizinle beraber bir etkinlik yapıyoruz. Bunu da inşallah YouTube altında kayıt alıp yayınlamaya çalışacağız. Şimdi Rui kendi tarafından niye böyle bir işle ilgilendiğini anlatır. Ben de kendi tarafımdan bugün girizgah olarak sizlere aslında bu evrim fikri neden bu kadar önemli? Biz bundan kopmakla neler kaybediyoruz? Buna dair bir takım hatırlatmalar yaparak başlayayım istedim. Beni medyada bir şeyler anlatırken gören vardır herhalde. Mesela beni peki bir şeyler anlatırken görenler arasında beni biyoloji, evrim, beyin, davranış dışında bir şey anlatırken gören var mı? Pek yoktur. Ben yaklaşık 15 senedir sürekli bu konularla ilgili konuşup duruyorum. Çünkü amacım herkesi biyolog yapmak ya da herkesi biyoloji kitaplarına yönlendirmek değil. Başka bir amacı var bu işin. Çünkü evrim dediğiniz şeyi, evrimsel bakış açısını maalesef bizim elimizden almışlar. Bir şekilde tarihsel olarak biz dünyaya böyle bakmıyoruz. Ben bunun bir bakış tarzı, bir anlayış tarzı olduğunu anlatmaya, göstermeye ve bunun da faydalarından hep beraber nasıl faydalanırız bunu araştırmaya çalışıyorum. Ve netice itibariyle benim açımdan aslında hani aldığım biyoloji eğitimini falan bir kenara koyarsanız, tabii ki her şey orada başladı ama ondan sonra bu işi araştırmak ve anlatmak yolculuğunda bana en büyük yardımcı, kendi yetiştiğim kültürün bana öğrettiğinden çok farklı bir dünya algısını evrimsel bakış açısıyla görebilme şeyi oldu, yeteneği oldu. Ben açıkçası bunu biraz ikram etmeye çalışıyorum. Çünkü adına evrim dediğimiz şey aslında bir bilim dalı gibi anlaşılıyor ya da bir fikir gibi anlaşılıyor, bir yorum gibi anlaşılıyor. Halbuki evreni bir algılama tarzından bahsediyoruz. Var olan her şeyi, canlı cansız her şeyi algılamanın bir yolu aslında evrim, bir bakış açısı. Ve bu bakış açısı aslında yavaş yavaş size sirayet etmeye başladıkça, sinmeye başladıkça çok ilginç bir şeye neden oluyor. Şimdi öncelikle biz insan kültürlerinin hemen hemen tamamında bir dil ve kültürle büyütülüyoruz ve bu kültürün içerisinde de çok yoğun bir sabitlik vurgusu, nesneler vurgusu, ayrık ayrık şeyler vurgusu var. Mesela ben varım, sen varsın, diğeri var, dağ var, kuş var, bulut var, geçmiş var, gelecek var. Biz böyle hep parçaları isimlendirip onları ayrık ayrık nesneler olarak tanımlıyoruz. Ben kendime ben diyorum, ben senden, senden, senden ve diğerlerinden şu açılardan farklıyım diyorum ve
kendimi sabit bir entite olarak algılıyorum bu isimlendirme nedeniyle. Küçüklüğümde başka bir Sinan, gençliğimde başka bir Sinan, işte erken yetişkinliğimde başka, şimdi başka. Allah ömür verirse daha sonraki yaşlarımda da başka bir Sinan olacağımı çok iyi bilmeme rağmen ben bunların hepsine ben diyorum. Hepsini tek bir varlığın işte doğal sonuçları gibi görüyorum. Ve maalesef bu isimlendirme o ben dediğim şeyin içerisindeki dönüşüm ve değişimleri, farklı fazları, eski ve yeni halleri, sürekli olan akışı görmemi de bir hayli engelliyor. Ben aslında bundan 2 yıl önce de çok başka biriydim. Aynen sizde olduğu gibi. Ve kısmet olursa 2 yıl sonra da bambaşka bir insan olacağım. Ve etrafımızdaki her şey, canlı cansız her şey, bu kozmozdaki, evrendeki her şey aslında bir isim koyduğumuz, işte yerini, hızını bilmem ne ölçtüğümüz nesneler olmasına rağmen bunların hiçbiri sabit değil biliyorsunuz. Her şey değişiyor ve akıyor. Her şey geliyor gidiyor. Mesela hep burada olacakmışız gibi düşünüyoruz ama değil. Yani gideceğiz yakında ve gelenler gidiyorlar. Öncekilerin gitmiş olması bize çok normal geliyor ama bizim gidecek olmamız bize pek normal gelmiyor. Böyle bir devamlı her şeyin sabit olması için çok fazla enerji harcıyoruz. Hayatlarımızda bir şeyler hep öyle tutmaya çalışıyoruz. Hep aynı kiloda, aynı cilt parlaklığında, değil mi? Aynı enerjide, aynı mutluluk düzeyinde olmaya çalışıyoruz. Halbuki hayatta, evrende böyle bir şey değil. Evrimsel bakış açısı size geldiği zaman, ya bana geldiği zaman ne oluyor? Bu da geçer Yahu'nun tam olarak hissedildiği ve yaşandığı bir evrenle tanışıyorsunuz. Önce tabii kolay olmuyor bu. Çünkü kültürün size yüklediği kodlar, her şeyin değişmez, sabit, tanımlanmış, ya bunu herkes bilir tarzında tarif edildiği bir takım algoritmaları İlk başta yıkmak kolay değil. Ama yavaş yavaş bununla düşünmeye, bununla bakmaya başladığınızda. Mesela evrimsel biyoloji, işte evolutionary biology diye bir alan, canlıların uzun nesiller boyunca nasıl değişimler gösterdiğini inceliyor. Şimdi bu bize ne? Yani hepimiz biyolog mu olacağız? Hepimiz evde ne bileyim pancar mı yetiştireceğiz? Mısır mı yetiştireceğiz? Yani ziraat mühendisi miyiz? Hayır, çoğumuzun meslek olarak aslında ilgisini çeken bir şey değil. Fakat eğer evrim fikri dediğimiz fikrin canlılar hakkında ne söylediğine bakarsak, kendimizle ilgili şöyle bir şey öğreniyoruz ve fark ediyoruz. Ben bugünkü halimle, bugün bildiğimiz kadarıyla 3,5 milyar yıllık bir canlılık hikayesinin doğal sonuçlarından biriyim. Bunun bende bir takım mirasları var. Bunun bende bazı izleri var. Ve ben bu mirasları iyi öğrenirsem, hayatımda ne yapmam ve ne yapmamam gerektiğini daha iyi hesaplayabilirim. Kendi kendime çıkarsayabilirim. 2, kendimi tanıma konusunda en azından bedensel ve psikolojik olarak daha sağlam bir yerden başlayabilirim. Ve daha da önemlisi, madem ben diğer bütün canlılarla, hatta cansız nesnelerle bir şekilde alakalıyım, onlara bakarak kendimle ilgili bir şeyler öğrenebilirim. Yani onlardan ibret alabilirim. Tabiattan, canlılıktan, hatta cansız kozmosdan kendim için bir sürü şey öğrenebilirim. Ve inanın bu bence hani bir insanın hayatında yaşayabileceği en büyük aydınlanmalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü artık okullara, kurslara, hocalara, Sinan Cananlara ve diğerlerine ihtiyacınız kalmıyor. Sadece bakarak, sadece izleyerek, sadece bu bakış açısıyla her gün gördüğünüzde bir daha nazar ederek kendinizle ilgili çok başka şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz. Şimdi bilimsel alanda bu konu, yani Darwin tarafından en son formüle edildiğinden beri birçok tartışma konusu olmuş. Çünkü yani tartışma konusu biraz sonra Rui size muhtemelen o kısmı da anlatacak. Yani Darwin neden bu kuramı ortaya koyduğunda kiliseyle bir kavgaya giriyor? Neden dindar çevrelerle problem yaşıyor? Ve bugün hala neden dünyanın birçok yerinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye başta olmak üzere evrim düşüncesiyle inançlar arasında bir problem var? Rui de buna çok kafa yoruyor. Ben de bu konuyla ilgili çok okudum, yazdım, çizdim. Ama yani bugün bunların tafsilatına ben çok girmeyeceğim. Çünkü çok fazla anlattım zaten. Ama esas konu bence hepimizi ilgilendiren tarafı şu. Bilgi, bilim, dünya ile ilgili öğrendiğimiz şeyler bir şekilde bir şeylerin nasıl olduğunu anlamak için bize iyi geliyor. Ama bizim dünyamızı anlamlandırmıyor bu bilgi. Mesela bilimsel literatürden milyon tane makale okuyun. Bir anlam veremezsiniz. Bir sürü veriyle dolarsınız ama o size bir anlam vermez. Ama bizim anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla inançlar tam burada müthiş bir boşluğu dolduruyor.
Ve inançlarımız bizim bu dünyayı anlamlandırmamızı sağlıyor. Hep söylüyorum, dinler olabilir, dinsizlik inancı olabilir, ateizm olabilir, herhangi bir inanç tipi, herhangi bir bütüncül anlatı size buraya bir anlamlandırma şansı veriyor. Ve dolayısıyla inançlar bizim için çok çok belirleyici oluyor. Bilgiden çok daha öncelikli. Ve genellikle de bir inancımız varsa, ki biliyorum hepimizin şu ya da bu şekilde bir inancı var, aldığımız bilgiyi de o inanca göre yorumluyoruz. Yani inançlar aslında prizmalar gibi, filtreler gibi çalışıyor. Aldığımız veriyi de o inançlar doğrultusunda elden geçirip bir takım sonuçlara varıyoruz. Yeni anlamlandırmalar üretiyoruz. Bilgiyle inancını değiştirmek imkansız kadar zor bir şey. Çok zor. Kendimden biliyorum. Yıllarca öğrendiğim bilgilerle kavga ettiğim zamanları hatırlarım. Onları kabul etmemek, onları değiştirmek, onları inancıma göre esnetmek için çok enerji harcadığım zamanlar oldu. Değiştiremiyorsam da kabul etmediğim, reddettiğim çok zamanlar oldu. Ve yıllar geçip de yaş kemale erdikçe bir şey fark ettiğimi zannediyorum. Ve o yüzden evrim düşüncesi, evrim bakış açısının varlığı bence çok önemli. Her şey gibi insan inançları da aslında evrime tabi olmalı. Bir gelişime, bir dönüşüme ve bir evrime tabi olmaması için mantıklı hiçbir nedenimiz yok. Ve ben işte yıllar boyunca beyinle, işte davranışla, psikolojik dünyamızın biyolojik temelleriyle çok ilgilendiğim için kabaca şöyle bir şey anlayabildiğimi zannediyorum. Dünya ve kozmos bizden çok büyük. Canlılık çok karmaşık. Biz bunların hepsi, hiçbir insan teki bunların hepsini algılayamayacak. Mümkün değil. Ve biz ne yapıyoruz? Biraz bir şey öğreniyoruz. Hepsine bir anlam vermek üzere bir takım hikayeler oluşturuyoruz kafamızda. Bu anlatılara, bu hikayelere inanç diyoruz işte. Çoğumuz hazır alıyoruz bu inançları. Birisi anlatıyor. Diyoruz iyiymiş bu, mantıklı, ben bunu alayım. Buradan yürürüm diyoruz. Üzerine bir şey ilave etmediğimizde o anlatı bir süre sonra bize de dünyaya da dar geliyor. İki şey yapıyoruz. Ya aman bu çok ayağımı sıkıyor diye çıkarıp atıp vazgeçiyoruz ve işte günümüzü gün etmeye bakıyoruz. Ya da bu inanca sığmayan her şeyi dışarıda bırakıp öğrenmeyi reddetmeye başlıyoruz. Bunun bizim Türkçedeki karşılığı cehalet. Cehalet öğrenmeyi reddetmek demek. Sonucu ise bağnazlık. Maalesef insan bir hikayeye kilitleniyor ve kalıyor. Öğrendiğimi zannettiğim şey şu evrimden. Her şey modifikasyonlarla, varyasyonlarla çeşitlenerek yeni şartlara adapte oluyor. Canlılıkta böyle bir özellik var. Her bireyde yeni bir icat yapılıyor. Hepimiz o yüzden benzersiziz. Her üremede farklı bir versiyon ortaya çıkıyor. Ve ortam şartları değişikliklerine bir kısmı adapte olabildiği, bir kısmı da olamadığı için canlılık uyum sağlayanlar üzerinden varlığını devam ettiriyor. Böyle bir sistem var. Benim kendi alemimde de inançlarım gerçeklikle uyumsuzlaşmaya başladığı zaman, öğrendiklerim inancımla çatışmaya başladığı zaman yapmam gereken çok mantıklı bir şey var. İnançlarımı gözden geçirmem lazım. Çünkü eğer inançlarımı gözden geçirmezsem gerçeklikle çatışmaya başlayacağım. Ve birçok insan inançlarını hakikatin bir tarifi olarak kabullenirler ve taşırlar. Hakikatin ise bizden çok büyük bir şey olduğunu genellikle unuturuz. Onu zihnimizde kuşatabileceğimizi zannederiz. Halbuki bizim kültürde de hakikat ulaşılabilir bir şey değildir. Yani çok büyüktür. Yani gerçeklik, o en işte uç gerçeklik. Bizim kendi inançlarımız bize bir fanus sağlar, güvenli bir alan sağlar. Ve biz bunu eğer genişletebilirsek, öğrendiğimiz şeylerle geliştirebilirsek, daha fazla gerçekliği kapsayacak şekilde enginleştirebilirsek, yani evrimleştirebilirsek, hakikate gittikçe daha fazla yaklaşabiliriz. Sabit bir inançla, sabit bir anlatıyla, sabit algoritmalarla bir insanın herhangi bir şekilde hakikate doğru genişlemesi mümkün değil. Ben evrimden bunu öğrendim. Kendimle ilgili. Ve tabii ki bu süreçte bu işte din bilim kavgası bilmem ne gibi işlere bakarken şunu çok net fark ettiğimi zannediyorum. Hiçbir devirde bilgi maneviyatla kavga etmemiştir. Hiçbir devirde böyle bir şey yok. Bilim insanları, düşünen insanlar dini kurumlarla, kiliselerle, ruhban sınıflarıyla, özel seçilmiş insan gruplarıyla ya da iktidarlarla çatışmışlardır. Çünkü onlar, yani ruhban sınıfları, kiliseler, böyle yapılar, anlatıları dondurur ve bunu bir yönetim sistemi haline çevirirler. Burada evrilme, gelişme falan filan söz konusu değildir. Ve bütün kurumsal dinlerde bu vardır yani. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun arada bir fetva yayınladığını biliyorsunuz. Soru soruyorlar çünkü.
kurula. Kurulun da bir cevap vermesi lazım. Arada bir medyaya gündem oluyor bu cevaplar. Garip garip şeyler soruluyor çünkü. Mesela bir soru sorulduğunda şöyle dediklerini düşünsenize. Din İşleri Yüksek Kurulu açıklama yapıyor. Valla biz bu konuyu çok bilmiyoruz, kafanıza göre takılın. Böyle bir şey deseler ne olur? Millet darmadağın olur. En azından o dine mensup olduğunu hisseden insanların kesin cevaplara ihtiyaçları var. Öyle biz bunu bilmiyoruz, kafanıza göre takılın falan, kurumsal din bunu yapamaz. Ama bizim kendi güncel alanımızda, kendi zihnimizde, kendi duygumuzda belirsizliğe, muğlaklığa, tam tanımlı olmayan alanlara ihtiyacımız var ki şüphe edelim, soru soralım, araştıralım, öğrenelim ve genişleyelim diye. Biz maalesef kültürümüzün bize verdiği bazı handikaplar nedeniyle, sadece kendi yetiştiğim kültürden bahsetmiyorum, bütün dünya için bu geçerli. Böyle bir kitlenme içerisindeyiz. Kendi düşünsel alanımızın dışına çıkmakta çok zorlanıyoruz. Ve evrim dediğimiz düşünce bence buna çok yardımcı oluyor. Tabiatta bu işlerin nasıl yürüdüğünü anladığınızda kendiniz için buradan yöntem araklamak, yöntem çalmak çok kolay bir hale geliyor. Ben o yüzden bunun reklamını senelerdir yapıp duruyorum. Tabii bu işlerin işte tarihini araştırırken, demin onu diyecektim. Bize genellikle bilim tarihi, işte Sümerler, Mısırlılar, Antik Yunan, sonra bir elektrik kesintisi, arkasından Rönesans, efendim işte modern bilim falan diye böyle anlatılıyor. Böyle bir hikaye geçiyor ama yani yaklaşık bu işte ne bileyim 500 ile hani 1500 arası, yani milattan sonra 500 ile 1500 arası genellikle kayıp ve karanlık. Oradan pek kimse bahsetmiyor. İşin garibi Müslüman ülkelerde bundan bahsetmiyor. Halbuki o devirde Rui'nin kitabına konu olan ana mesele 800 ila 1200 yılları arasında Bağdat'ta kurulmuş olan Beytül Hikme diye bir yapılanma var. Bir tercüme ekibi olarak başlıyor. Yunan klasiklerini Arapçaya çeviriyorlar. Ve bu Arapça çevirilerden sonra İslam dünyası o güne kadar ve o günden sonra bilim, düşünce ve teknoloji alanında yapabilecekleri en büyük sıçramayı yapıyorlar. İsmini bildiğiniz hangi havalı işte Müslüman bilim insanı varsa, El-Biruniler, İbn Sina'lar, şunlar bunlar, hepsi o okulun ya öğrencileri ya öğrencilerinin öğrencileri. O gelenekten çıkan birileri. Ve oradaki çalışmalara baktığınızda olay bambaşka. Mesela John William Draper, Rui'nin kitabında da geçiyor. Darwin'in zamanındaki bir bilim tarihçisi. Darwin'le kilisenin kavgasını açıklamak için şöyle bir şey kullanıyor. Darwin'in kiliseyle papaz olması çok normal diyor, tabiri caizse. Çünkü Darwin yeni evrim kuramıyla yüzlerce yıldır Müslümanların okullarında okutulan Muhammedi evrim görüşüne çok benzer bir şey anlatıyor diyor. Ve kilisenin bunu kabul etmesi mümkün değil diyor. Dikkat buyurunuz, İslam toplumlarının okullarında evrim benzeri bir şey okutuluyor yüzlerce yıldır. Ve biz sonra bunu bir şekilde unutuyoruz. Niye? Hafızamız yok. Bu alan okullarda öğretilmiyor. Biz bu bilim tarihini hiçbir şekilde olduğu gibi değil de olmasını istedikleri gibi dinliyoruz. Öyle öğreniyoruz. Ve sonra karikatür bir takım düşmanlar, iyiler, kötüler yaratılıyor tarihte. İşte bir takım üstün toplumlar, bir takım aptal toplumlar. Biz böyle dinliyoruz her şeyi. Halbuki bilgi ve hikmet topluluklar içinde binlerce yıldır geziyor. Çin hanedanına da uğradı. Avrupa'ya da gitti, Yunan'a da geldi, İslam medeniyetine de geldi, İspanya'dan döndü, buraya da geldi, sonra adres değiştirdi, Avrupa'ya da gitti. Bu sürekli bir sirkülasyon ve bu sirkülasyonu biz doğru anlamadığımızda düşünce serüvenimizi de anlayamıyoruz. Ve zannediyoruz ki bir şeyler birilerinin icadı. Mesela Darwin evrimin mucidi değil. Yine Rui kitapta gayet güzel derlemiş. Darwin'in dedesi evrimle ilgili ciddi fikirlere sahipken Darwin'den 1000 yıl önce zaten onların üzerinde düşünebilecekleri fikir kolonları konulmuş. El-Cahiz koymuş, İbn Miskeveh koymuş. Arada bir sürü akademisyen, bir sürü düşünür, bir sürü doğa bilgini var aslında. Bunlar niye önemli? İnsan bilimden çok önce ne zaman tabiata baksa evrimi görmüş. Bakınız, hiç istisnası yoktur. Tabiata bakan herkes evrimi görür. Şimdi bana televizyon programında da birkaç kere bu sözüme itiraz geldi. Hocam hani görmüyoruz, biz bakıyoruz falan filan. Sorum şu oluyor. Büyük patlamayı biliyor musunuz? Evet diyorlar. Hiç gördünüz mü diyorum. Kimse görmedi. Atomu biliyorsunuz. Evet. Hiç gördünüz mü? Atomu kimse görmedi. Elektromanyetik alan. Duydunuz mu? Elektriği sokunca çarpılıyor musunuz? Evet. Ama kimse görmedi. Bilim sağduyumuzla ya da dünyanın yuvarlaklığı mesela gören var mı uzaydan? Ama amenna dünya yuvarlak diyoruz yani. Bilim
sağduyumuzla algılayamayacağımız şeyleri anlamamızı sağlayan bir araç. Big Bang'i ölçerek, yer kürenin yuvarlaklığını ölçerek, atomu, elektromanyetik alanı ölçerek, kütle çekimini ölçerek anlıyoruz. Bunu doğrudan deneyimlememiz mümkün değil. Yani yöntemleri var. Ve bilimden bile önce, elektromanyetizmadan çok çok önce insanların evrimi görmesi ne demek? Evrim çok daha derin ve çok daha yaygın bir fenomen. Bundan dolayı biz şu anda eğer toplum olarak, akademi olarak, bireysel olarak evrimi görmüyorsak, evrim bizi hayrete düşürmüyorsa muhtemelen bakmıyoruz. Muhtemelen bağlantımız kesilmiş. Özellikle son birkaç yüzyıldır şehirlere sıkışmış ve kendi kurallarıyla yaşayıp doğadan kopmuş insanın durumunu da ekleyin buna. Tabiatla ilgili hiçbir şey görmüyoruz neredeyse. Evdeki saksıdaki bitki ya da ev hayvanı dışında doğayla ilişkimiz yok. Ölümden uzaklaştık. Artık ölümü bilmiyoruz. Yani hep başkaları ölüyor ya da haberlerde birileri ölüyor. Bizim ölüm riskimiz neredeyse sıfıra indi. Yani öyle zannediyoruz. Ve ölüm fikrinin bile olmadığı bir hayat yaşayabiliyoruz. Böyle olunca yaşamın bir döngü olduğu, her şeyin aktığı, değiştiği o evrimsel fikir iyice hayatımızdan çıkıyor. Bunun bedelleri çok büyük. Bana ne kattı? İnsanın Fabrika Ayarlarını okuyan var mı? Bu kadar az mı? Aşk olsun. İnsanın Fabrika Ayarları bu bakış açısının sonucu. 25 yıl bununla uğraşırsanız sonuçta tıp fakültelerinde bize verilmesi gereken bir hizmeti orası vermediği için siz vermek zorunda kalıyorsunuz. İnsan nasıl sağlıklı yaşarın bir kılavuzu gibi insanın Fabrika Ayarları. Nereden çıktı? Rüyamda gelmedi. Evrimle baktığım zaman kendime ve insana ve tıbba çok aşikar bir şekilde neden hasta olduğumuzu ve nasıl sağlıklı olacağımızı anlayabiliyorsunuz. Yine evrimle baktığımızda güncel hayatımıza bu sokakların niye böyle olduğunu, bu insanların birbirine niye böyle davrandığını, bolluktan niye fıttırdığımızı, yokluğun neden hep insanın potansiyelini ortaya çıkarıcı bir etki yarattığını, neden iyi zamanların zayıf insanlar yarattığını, zayıf insanların kötü zamanlar yarattığını, kötü zamanların güçlü insanlar yarattığını ve güçlü insanların da iyi zamanlar yarattığını ama maalesef o iyi zamanların tekrar zayıf insanlar yarattığını ve bu döngünün niye böyle süre gittiğini çok iyi anlayabiliyorsunuz. İnsanın bir primat olduğunu anladığınızda her şey değişiyor. Bu aşağılayıcı bir şey değil. Tam tersine her şeyi yerli yerine koyma meselesi. Mesela dini anlatılar içerisinde yıllarca yani içten içe Yaradan'a biraz gıcık oldum. Ne yalan söyleyeyim. Ya niye şeytanı atmadın cehenneme? Niye yarattın da başımıza saldın kardeşim? O kadar yani bir de süre verdin bilmem ne yaptın anlatılar var ya. Şeytan ömür boyunca bize musallat olacak falan. Biyoloji öğrenip de primat tarafımla tanışınca şeytanın ne olduğunu anladım ben. İçimdeki maymun. Ve o maymun gökten inmedi. O maymun zaten yapılanmam içinde var. Sistem bu. Sadece o maymunla tanışmam, onu yönetmeyi öğrenmem lazım. Bir atın üzerinde doğru gidebilmek için atın huyunu suyunu anlamanız gerekmesi gibi. Ve dolayısıyla bütün bu bakış açıları, yani ben mesela insan severim arkadaşlar. Primat da olsak, yani bence en iyisi insan. Ve insan sevdiğine sevdiğinden ikram eder. Benim yıllar boyunca yapmak istediğim şey bu. Çok sevdiğim bir şeyi ikram etmeye çalıştım. Bunun iyi bir şey olduğunu birkaç yerden test ediyorum. Birincisi sizler gibi değişik insanlarla tanışma fırsatım oluyor. Gittiğiniz yol arkadaşınız da belirler. Dolayısıyla değişik arkadaşlarla tanışma imkanını çok sağladığı için doğru bir yolda gittiğimi düşünüyorum. Bu çok güzel bir şey. İkincisi, enteresan insanlarla tanışıyorum. Enteresan fikirler benimle buluşuyor yolda ve enteresan işbirlikleri ortaya çıkıyor. Bu çok destekleyici ve çok güzel bir şey. Ve işte açık beyinde dahil olmak üzere hayatımda olan hemen hemen bütün iyi şeyler bana bu düşüncenin sağladığı bakış açısıyla ilgili. Eskiden bakış açısı aynı olan insanların döndüğü yere kıble denirmiş biliyorsunuz. Aynı kıbleye dönenlere de kabile adı veriliyormuş. Ve bunlar ortak bir şeyi kabul ettikleri için birlikte aynı kıbleye dönüp kabile olabiliyormuş. KBL hepsi aynı kökten. Kabul, kıble, kabile vesaire. Dolayısıyla aslında böyle bir fikriyatın etrafında, böyle bir bakış açısının etrafına hep iyi insanlar toplanıyorsa bu fikrin kötü olma ihtimali yok. Bu fikre karşı olan, bu fikre ne pahasına olursa olsun savaş açan insanlar arasında da çok kötü insan gördüm ve kendimi onlardan korumaya çalışıyorum. İnsan kötü bir varlık değildir ama cehalet insanı kötü yapan tek şeydir. Tabiattan kopan, ondan ayrı düşen insan bu dünyaya her türlü zararı veren bir mahlukattır. Günümüzün kapitalist dünyasına kapılmış giden aşırı tüketimci, hedonist insan tipi
maalesef hepimizin hayatını, hatta bütün canlıların hayatını zorlaştıran bir arızaya dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla kainatla bütünleşebilen, canlılıkla birliğini anlayan, ne kadar yakın akraba olduğumuzu anlayıp farklılıklarımız yerine ortaklığımıza odaklanan, birleştiren, büyüten, güzelleştiren, yaşamın çeşitliliğini, güzelliğini ve varlığını destekleyen insanları aynı zamanda bir araya toplayan bir fikir. Rui Diego da bu güzel arkadaşlardan bir tanesi bence. İyi ki tanıştık, iyi ki buraya geldi, iyi ki vesile oldu ve iyi ki bugün burada sizlerin de huzuruna geldik. Siz de iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Umuyorum Rui'nin kitabını sınırlı sayıda getirebildik ama Amazon'dan oradan buradan sipariş edebilirsiniz. Bir minik haber. Gelmeden önce yayın evimle görüştüm. Muhtemelen Türkçe çevirisinde Tuti kitap alacak gibi gözüküyor. Bakalım o konuda da sizleri haberdar ederiz. En kısa zamanda inşallah bir Türkçe çevirisi de gelecek. Efendim biraz uzun bir girizgah oldu ama benim açımdan bu konu böyle. Önemli bir konu. Benim hayatımdaki en önemli konu. Bizim oğlan bina okur, döner döner gene okur diye bir laf var Anadolu'da. Ben öyle ne zaman ağzımı açsam bu konuyu konuşuyorum. Niye? Sanıyorum anlatabildim. Bundan daha önemli bir mevzuya ben hiç rastlamadım. Evde, ailenizle, kendi başınıza duştayken bile işe yarayan bir fikir. Dolayısıyla daha çok ilgilenmenizi, daha çok ihtimam göstermenizi tavsiye ederim. İlla benden öğrenmek zorunda da değilsiniz. Bir sürü kaynak var, bir sürü ortam var, ChatGPT var. Her gün bu konuda bir şeyler sorar da öğrenmeye çalışırsak zannediyorum hayatımız çok daha güzel olacak. Teşekkür ederim efendim beni dinlediğiniz için. I thought a lot of bad stuff about you. Yeah. Now, şimdi huzurlarınızda efendim, Rui Diego. Rui, stage is yours. I give a very brief description what you've done, but you can tell the rest. Thank you very Thank much. you. So just to say thanks to Sinan first for inviting me to be here and for the book presentation. It's actually the first time I saw the book yesterday when he showed the book to me. I saw my book because he showed it to me because I'm traveling for 3 months. I have been in the middle of nothing. So I'm very happy to be again here in Istanbul. The first time I gave a talk here was also invited by Sinan's group about 8 years ago. 7, 8 years ago. 7, 8 years ago. So in a way, me and Sinan, we have developed a bit at the same time and sometimes in the same direction in a way. So it's very interesting to see slowly how we are going our paths. Yes, interesting. Interesting. So this is the first time the book is being presented actually here literally now. Is the first world premiere for this book. Dünya premieri şu anda kitabın burada yapılıyor arkadaşlar ona göre yani. I'm supposed to show it also in Pakistan in 1 week, but I'm not sure with the craziness of the monsoon and etc. So let's see. For now, this here. So I can start the presentation. I will say that I will show a bit briefly about the content of the book. And then I will show just a very brief presentation of what I'm doing now, because this was done some time ago, and to show that we are going a bit on the same direction together with Sinan, and we might actually be doing things together eventually, because it's a bit going on the same direction. So this is the book that we just are showing here. The talk actually was some years ago. We did it slowly with two Muslim with two Muslim students actually from medical school at Howard University where I teach. So since then I did about 4 books, and it shows a bit the development that we are going to do. This was about a different way of seeing evolution, a more broad way. Actually, it was my dog in the cover. This is beautiful Washington, D.C. D.C. is the most green capital in the world. Can I have one word about this? Bana öyle bir Washington reklamı yapıyor ki. Bana da. Yani öyle yeşil, öyle şey ve köpeğin de çok reklamını duydum. Allah uzun ömürler versin. Ben gitmeden ölmez inşallah. Bu arada bu kitap Rui'nin yeni evrim bakış açısıyla alakalı da enteresan bir kitap. Konuyla ilgili olanlara duyurulur. I will explain. This is not a forest. This is my house in the middle of Washington. I walk 50 meters and this is what you see. This was more recent book and it's interesting. It's very similar to the book that Sinan is writing about why do we believe in stories, why do we need to have meaning for life, etc. And more recently published this year, it's the book about Darwin, but it's showing that Darwin is already part of
a bit biases, biases in science, that we talk so much about Darwin. Why is Darwin more talked? At that time, there was someone that did the same idea in the same country. I don't know if someone here knows the name. Darwin is supposed to be the first to propose a mechanism to explain evolution. But he was not even the first, because academically, the first publication that was done about the mechanism of evolution was done by another Englishman 3 years before Darwin wrote the book. Darwin received the paper and actually did not allow it to be published, and he published his book before, and everybody talks about Darwin. But officially, the first paper talking about evolution is from Darwin and other men that had the idea at the same time that Darwin. The man is called Wallace. And officially, the first paper about evolution, it's Darwin and Wallace, because Wallace was on the forest in Malaysia. He was not in London, so Darwin took advantage and put Darwin and Wallace paper. But nobody talks about Wallace. Everybody talks about Darwin, because it's the power of bias, the power of place. Darwin was at the perfect place at the perfect time. He was in London. Wallace was in Malaysia. Alfred Russel Wallace, böyle merak edenler için. So the book is already a bit about what I'm talking about, the biases in science, how you know some people but not other, because it depends on who is winning history. This is the most recent work I do, mainly in the forest of Africa and Asia with indigenous people living mostly in the forest. But it's connected with this big thing. Who knows what? Do they don't know anything, or they know things but we don't talk about because they are not published? They are not in London or in Washington, D.C. So now I will talk a bit about the two topics of the book. To tell the truth, the book has mainly two topics. The most important is the evolutionary ideas of Muslim scholars before Darwin, because that is more surprising, because as you know, mostly of the Muslim world now, if you say the things that these Muslim scholars were saying 1,000 years ago, even in Turkey, for some of them will be, oh no, this cannot be. The second part is about other untold stories about amazing contributions by Muslim scholars, but other fields like medicine, anatomy, etc. So I will just show some examples. This is the evolution part, Muslim scholars that talk about evolution. And I'm not saying small scholars. These were the biggest minds, philosophers, poets, etc. in the Muslim world 1,000 years ago or 900 years ago. This was the most prominent Muslim scholars, and they all had similar ideas about evolution of animals and so on. This misperception that is sometimes used politically, saying, if you believe in Allah or God or Jehovah, you don't believe in evolution. This is a very recent 200-year construction. This was not the case before, when Islam, etc. started. So this is one example. Al-Jahiz from the 8th century. He was a philosopher and scientist from Basra, Iraq. Most of the Muslim prominent scholars, if you can see here, is Iraq, Persia, then Andalusia, etc. Those were the more prominent centers of knowledge at that time. So for instance, he really talks about the same word that Darwin and Wallace talk, the survival of the fittest. So animals evolve in time because the most fit, most adapted, they survive. So this was written by him, this famous prominent scholar, Muslim scholar. Animals engage in a struggle for existence, for resources, to avoid being eaten, and to reproduce. Factors influence organisms to develop new characteristics to ensure their survival, thus transforming into new species. So you see, this is a key point already, new species. He's not saying that God did all the animals as they are now and nothing changed. Clearly, he's saying that animals change in time. New species, some others go extinct. He's talking about evolution of animals and plants, etc. Another example, because many people can still say, oh, there is evolution, COVID, virus changed. We know it changes, etc. But humans cannot change. Humans have to come from God. They cannot come from other animals. But even this view was not defended by these most prominent scholars. Some of them literally said that humans came from monkeys and apes.
İnsanın ayrı bir varlık olarak yaratıldığını söylemiyorlar o Evet. zamanki şeyler. Evet. Because there is a paradox. Most people that say, I don't believe in evolution, they actually believe because you know that COVID, the virus, changed. Nobody says that it doesn't change. We know that there was the micron and then the beta. What people are afraid is the change of humans. Other things can change, but humans cannot because they will come from God. That is the religious view now, but it was not for a conflict for these researchers. So this was a very famous philosopher, Muslim philosopher from Persia, and he really talked about evolution to a higher stage in which animals are evolved. The higher level is monkeys and apes, etc. Monkeys have a tail. The apes are the ones more close to us, like chimpanzee, gorilla, or orangutan. They have no tail. They are almost human-like. So he literally said, monkeys and apes, they are near to man in structure and human appearance. One side note by the way, bir önceki cahiz, bu da İbn-i Miskeveh olarak geçiyor bizim ilahiyat dergilerinde online olarak birçok derlemelerini bulabilirsiniz. Bu metinlerin orijinalleri de Google'da mevcut. İsimlerden bulabilirsiniz. Türkçe'de İbn-i Miskeveh diye aratırsanız hepsi var. So he said literally this sentence that I'm going to say that a Persian scholar said 1,000 years ago. If I go to Iran now and say it, I probably will go to jail. But clearly it was not a problem at that time, right? He said there is no difference between humans and monkeys and apes, except a small difference. Perhaps at this stage it is interesting to explain historically. So why now many in the Muslim world will not accept this, and at that time they was accepted in Iraq, in Persia, in everywhere in the Muslim world? The main change was about 200 years ago with beginning of European colonialism. When the Europeans begin to colonize Muslim places like Saudi Arabia and so on, the English, the French, etc., there was a reaction from the Muslim world to go against Western ideas, a reaction. And that's when you begin to have a reaction against Darwin and other European researchers. Because Darwin was perceived, and they were right about that, Darwin was perceived not only as a biologist, but as the symbol of power, of knowledge of the West. And that's true. That's how the West also used Darwin as the symbol of power. So the Muslim world and other worlds, South America and etc., begin to react. In South America, people hate Darwin. In the Muslim world in general, they hate Darwin because it's a symbol of Western dominance. This is another example from the 10th century. This is from Iraq again. Very, very famous scholar. And he talks also about evolution to animals, about elephants and apes being very, very smart, being almost like humans, and so on. Some difference between some of these scholars and, let's say, the Darwin and Wallace idea is that for some of these scholars, but not all of them, but some of these scholars said that there is evolution, but it's God that is doing evolution. It's not just nature, it's God is doing the evolution. But Darwin was also religious. In the end of his life, after the daughter died, he began to be a bit more skeptic. But Darwin was a religion. He studied to be a priest. So Darwin did not say that if there is God, there is no evolution. He accepted both of them until almost the end of his life. I don't need to talk about this. So this is another prominent in India, because there were also Muslim scholars in India at that time, right? The Muslims went all the way there. He also talks about evolution in time. So that idea was, all of them said that there was evolution, animals change during time, and for him also, monkeys and humans are in the same stage above other animals. I may also add two side notes here. Bir önceki İhvan-ı Safa aslında bir küçük ekip muhtemelen. O ekibin yazıları üzerine çok kafa yormuşlar. Mutezile ekolünden bir grup diye biliniyor. El-Biruni bugün bildiğimiz modern kozmolojinin kurucusu kabul ediliyor. Sadece biyolojik değil, kozmolojik evrime dair de ilk fikirler El-Biruni'nin o işte jeokimyasal evrim falan gibi tariflerinde başlıyor. Yine Darwin'den 800 yıl kadar önceden bahsediyoruz. Ya bu isimlerin hepsine lütfen bakınız. Çoluğa çocuğa gösteriniz. Yani bunlar bizim tarihimizde olan şeyler. Also important to know that when Muslims expanded, first was Europe, India, etc., north of Africa, but they started to also expand more into deep Africa.
like places like Nigeria nowadays, the Muslims are also there, etc. And this is the first time that when they talk about apes, often it was actually monkeys sometimes. They were confusing. But for the first time, Muslim scholars were knowing about discovery, seeing gorillas, chimpanzees, orangutans, etc. The real apes. Yeah. Like, So for the first time, the Muslims that were going deep to Africa, they were describing the real apes, gorillas, chimpanzees. So the scholars begin to think about that. Yani şöyle aslında Araplar ilk defa Afrika'ya indiklerinde arkadaşlar insansız maymun gören var mı hiç dışarıda, sokakta, ormanda? Siz de bilmiyorsunuz, Araplar da bilmiyorlardı. Dolayısıyla insansız maymunları görmek bende olduğu gibi Araplarda da çok büyük değişiklik yaratmış. Aslında çok önemli bir kısım. Afrika'ya doğru araştırmalarını genişlettikçe böyle bir aydınlanma, yani doğaya baktıkça yani netice itibariyle. Yeah, but this was a big change because they had the idea about evolution, humans coming from monkeys, etc. But then when they heard about gorillas, orangutans, the real apes, they said, okay, that's sure that humans developed from monkeys because we can see that the chimpanzees are just like humans. Aslında çevirirken sopa yememek için şöyle demek daha doğru. Maymunlardan gelmek yerine maymunlarla yakın akraba olduğumuz. Çünkü evrimde de maymundan gelmek diye bir şey yok ama maymunla yakın akrabalık tartışılmaz yani. And it's interesting because it's what happened with Europeans. Darwin, at the time that we Europeans were colonizing Africa, Europeans were more late than the Muslims to go deep to Africa, etc. 17th century, etc. That's not a coincidence that you have Darwin and Wallace. That's when they begin to know also about apes, orangutans, Wallace, Darwin about the gorillas, and they said, wow, evolution is true. Because when you see a gorilla, it's like a human, really. I can have that part. İngilizler 1600-1700'lerde Afrika'ya sömürgeleştirmek için indiklerinden dolayı Araplar çok daha önce bu maymun falan tayfasını görüp konuya eriyorlar. O yüzden 809 yıl önce zaten bu evrimle ilgili fikirler oturuyor. Yani Wallace'ın ya da Darwin'in evrim görüşüyle o dönemlerde ortaya çıkması tesadüf değil. Çünkü kolonizasyon nedeniyle geliyorlar. Oralarda askerleri gezince gerçekten insan gibi maymunlar görüyorlar falan deyip bu bilgileri de Londra'ya taşıyorlar tabii ki. Dolayısıyla bu arkadaşlar da doğal olarak doğanın keşfinin sonuçları. Ya o doğayı gördükleri için bu şeyi düşünmeye başlıyorlar. Bu ayrım çok önemli yani. Kimse geride ya da ileride değil. Yani onlar o zaman gelebilmişler. Müslümanlar biraz daha önce Afrika'yı gezmişler. Kim gezerse o kazanıyor. Çok gezen biliyor yani. I don't know if people here have seen gorillas, orangutans, or chimpanzees, or perhaps in Yeah, the zoo. I made the check. No one. Not even in the zoo, but if you see in real life in the forest, really, it's like humans. Exactly, the eyes they have is really looking about. Benim bu arada one more side note. YouTube'da bir videom var, arayıp bulabilirsiniz. Kopenhag Hayvanat Bahçesi'nde bir gorille bakıştığım bir anım var. Aynısı bana oldu. Goril beni imana getirdi yani 5 dakika içinde. İzleyebilirsin onu. Bütün detaylı anlattım. YouTube'da var. I will show one more example. You see, is with time. Now we are in the 14th century. He literally talks about evolution of humans. Again, if I say this in Pakistan or Iran, I will have big problems. But he's saying the evolution of humans comes from monkeys, literally. They already have sagacity and perception. sagacity. They are really smart and have perception of the world, but they don't still can think so much as humans. So just some examples. We have more in the book, right? But for you to have an idea, this was the most prominent Muslim scholars, right? They were writing the most important books, philosophy, science, etc. And this was new because the Greeks, like Aristotle, they really not talk so much about evolution in that way. That is a kind of, especially not coming directly from monkeys, etc. Muslims were really the first ones, also because they had for the first time seen the world. Muslims were really the first to see the world more expanded, and they begin to have these ideas. So there is always this difference. Most of these Muslim scholars said God existed, of course, right? They were Muslim scholars. Some of them said that God directly interfered with evolution and made evolution. Darwin, even if he was a believer for most of his life, he did not use God at all to explain evolution. He made a natural mechanism. That is the selection, right? There is a selection, that's why there is change.
But if you see some of these Muslim scholars, they already talked about selection also. So it's very, very similar, right? So now the question is, the last question some people ask is, okay, but did Darwin, ideas of Darwin and Wallace have something to do with the Muslim scholars? Did they read the Muslim scholars and also use their ideas, or it was a complete independent? And it's interesting that now that we perceive that Muslims can also have evolutionary ideas, some historians are reviewing this, and they actually have shown that the grandfather of Darwin, that I don't know if you know, the grandfather of Darwin was also evolution, almost the same ideas as Darwin. And in his book, the very famous book of the grandfather of Darwin, he does cite some of these scholars. He does talk about them, talking about evolution. So the second part is also the same topic, how Europeans did not talk so much about some of the ideas of Muslim scholars. Basically, the idea is that the Muslims were very important, but to translate. The Muslims, the only power that Europeans mainly give to Muslims was they translated from the Greek to Arabic, and then Arabic to European, and then in the Renaissance, Europeans were the creators again. It's like a racist idea that mainly Muslims or South Americans, etc., cannot create new ideas. They can copy, like monkeys can copy, but they cannot create new. This is an example. So this is a book that exists now, The History of Anatomy. In the West, that is the most famous book with the history of anatomy. And if you say this is the story that people in the West like. There were the Egyptians begin to create civilization and ideas. Then there were the Greeks. Then there were the Romans. And the Romans and the Greeks, like Galen, a Roman Greek researcher, did a lot about anatomy. And then for 1,000 years, nothing happens. And only when Europeans are coming back and being like Renaissance, Da Vinci, Vesalius, then you start to have again studies of anatomy. According to them, the Arabs and the Muslims were important, but only to translate the Greek to Arabic, and then the Arabic was translated to European languages to continue to develop. But the Arabs could only translate, could not innovate. So this was a study that we did, and actually I think it was really the first time that someone was comparing what the Greeks and the Romans said about the human body versus what the Arabs said. Is it a copy, or is there something new that the Muslims were discovering? For you to have an idea, from Galen was on the 2nd century before, after Christ, 2nd century. The Vesalius Renaissance was on the 16th century. We are talking about 1,400 years that supposedly nothing happened for anatomy. And now I ask you, what a coincidence. Or the prominent civilization during those 1,000 years? Someone can say? Net yok mu? Bildiğiniz bir şey var mı? 2. yüzyılla, hadi 5. yüzyıl. I ask a question by the way about this contemplation. 400'lerden, 500'lerden 1700'e kadar arada kimler var diye sorsam lise bilgisiyle ne dersiniz mesela? 1,000 years ago, who was the most prominent scientific civilization or culture in the world? What was the most prominent civilization or culture in the world? Abbasi, Emevi, Selçuklu, Osmanlı hepsi bu arada arkadaşlar. Hepsi bu arayı dolduruyor. Tık yok. Yani hiçbir şey olmamış onların zamanında. Ve bu sunumu bir Amerikalı'dan dinlediğinizi tekrar hatırlatayım. Burada bir ayıp var yani. Bilmem anlatabildim mi? The most prominent culture at that time, where nothing happened, supposedly, were the Muslims. The Muslims had the power of knowledge during those 1,000 years exactly. Especially from the 7th century, of course, 7th Christian century, to the 13th century. That was the golden age of Muslim so-called civilization. That's when you have all these philosophers improving ideas, discussing ideas, very liberal. It was a very liberal Muslim world that exactly matched with the dark ages of Europe. That's when Europe was in the dark ages. They had very religious actually, and killing people, burning people if they had new ideas, etc. What happened in Europe at that time is very similar to what happened in countries like Afghanistan, etc. It's very strange parallel, right? And that happens. So this is also against the narrative of Europeans. Oh, the Muslims were always radical and extremist. No, at that time, the Muslims were very progressive. But now it's almost like a dark age in many Muslim countries. Again, they are actually going now to the dark age of intolerance. You see, it's interesting, the parallel
Because European Dark Age was six centuries started after Christ. And the Muslim Dark Age in some countries started about 7 centuries after Muhammad. It's almost, you have a peak like with the Greeks and then go down. Romans go down and Europeans then down, but then up. Now Muslims up, down, and then probably now going up again. It was mainly until the 13th, 14th century that the Muslims have the prominence. So Andalusia especially began to be even more powerful in terms of ideas in the south of Spain, because all the Muslim traditions were going together to Andalusia. That was really the most intellectual place at that time. So this is supposed to be the most important anatomist, right, before the Dark Age of Europe, when supposedly nothing happened for 200 years after Christ. He was a Greek-Roman scholar, the first to really supposedly describe human anatomy in detail. What is interesting, we now know he did not ever see a human body from inside. What Galen dissected inside were actually monkeys, the Barbary monkeys of Gibraltar. That's what he actually dissected to know about anatomy. So that is helpful for the study, because we know the anatomy of monkeys, and we know that Galen made mistakes, like let's say, you will say 5 muscles, because monkeys have 5 muscles, but humans have 4, let's say. So then we can see, did the Muslim scholars, most prominent, talked about 5 muscles, like monkeys, or did they really talk about 4 like humans, showing that they actually were studying human anatomy? And there are examples in the book that we show that you can really see that Muslim scholars, some of them, are describing the human anatomy. So the Greeks and the Romans were not allowed to dissect. It was against their belief. They could not dissect humans. The Greeks and the Romans could not dissect humans. Now, we have the indication that Muslims described human anatomy. So there are 2 possible ways. They were either dissecting humans after they die, or the surgeries. They begin to do surgeries. Perhaps when people were alive, they could open to do a surgery and start to see muscles and etc. from humans. In the world today, many Muslim cultures cannot dissect humans. They say it's not okay. But in Saudi Arabia, they actually have amazing hospitals doing dissections, but they dissect non-Muslims. They can dissect non-Muslims. So all the people dissected in Saudi Arabia in the hospitals for studying anatomy are non-Muslims. I'm saying because they operate Muslims, but for dissecting dead bodies to learn anatomy, they can only use non-Muslims. So these are some examples of Muslim scholars that we can see. They describe the human body with more detail or more human features than Galen did based on monkeys. So just a few examples. For instance, Galen, he did say that there were the heart has 4 chambers, and for him the blood could go from different chambers because each chamber has like pores, like small holes. But this Muslim researcher, Al-Kawaini, from the 19th century, he talked about the pores still based on Galen, but then he clearly says, no, they go from the chambers because they go to the lungs and they come back to the other chambers. This is a Muslim scholar doing a huge improvement in understanding human anatomy and blood circulation. The same thing with uterus of women. Galen said they will always have 2 cavities, etc., and some Muslim scholars said 2 cavities often, but some women have only 1 cavity. So clearly they seem to be dissecting or doing surgeries of. İbn Sina o kadar çok görmüş ki belli ki diseksiyonla. Bazılarında öyle, bazılarında böyle diyecek kadar çok örnek görmüş yani. This is one of the main discoveries in human body and physics much before Newton. So the Greeks and Galen included, they said that the eyes can see light because the eyes send light, and that's why they can see, almost as if I'm a lamp and I'm sending light and I'm seeing because I am sending the light. And this Muslim scholar for the first time said, no, the light comes from the objects. The light is going there and then it's coming to the eyes. The eyes only receive the light. Another side note, İbn Aysam ve Takiyüddin, ikisinin de kitapları çevrildi. Optik fiziği ve görme üzerine. Merak eden okursa çarpılacaksınız. Newton'dan 850 yıl önce. Yani bunlar böbürlenmek için değil ama bilim tarihini doğru okumak için çok lazım. Newton'un %99 okuduğu ve bildiği insanlar bunlar. Yani Newton
havadan bir şeyler söyleyip tamam çok zeki adam ama bunları bizim bilmemiz lazım ya. Bunlar çok önemli aşamalar. And these are just some examples. There are many, but of the kind of drawing, anatomical drawing that this, for instance, this was Mansour Ibn that he was doing these amazing drawings about all the bones and the arteries and the nerves, really detailed anatomy at that time. So the conclusion is that the Muslims were doing a lot of new discoveries in anatomy, medicine, etc. Because we normally say, okay, they did in algebra, mathematics and physics will allow the Muslims to create something. But for medicine and anatomy, we always say, no, they did not create anything. In terms of anatomy, many of these Muslim scholars were based on Galen. Yes, they were based, but they were improving and seeing really new things based on humans that seemed to indicate they were doing dissections or surgery. But the important point of that, based on Galen but improving, is an important point that Sinan was saying yesterday. It's not that the Muslims are better or worse, or Greeks are better or worse, or Europeans are better or worse. They are improving with the knowledge. We are getting more knowledge. First the Greeks, then the Muslims, then the Europeans, etc. All together. There is no fight between. Özellikle yani bu tarihsel anlatıyı tamamladığınızda bilginin peşinde giden üretmiş. Salan düşmüş. Yani o 1000 yılı da ilave ettiğimizde bütün resim tamamlanıyor. O dönemde de Müslümanlar bilginin peşine gitmiş. Bugün Müslümanların durumu belli yani çok izaha da gerek yok. So if you go to that level, you think, okay, before the Muslims had prominence, before the Europeans had prominence, before the Greeks had prominence, who were the most prominent culture in the world before the Greeks even? So we did the same now with ancient China. Ancient China was the power of knowledge at much before even Europeans and Greeks. Ancient China, from more than 5,000 years ago, they begin to have a lot of knowledge of anatomy and etc. So with this colleague, Vivian Sean, we actually described, and I don't know if you saw in the news 1 year ago, it was coming in all the news, we found the most old anatomical manuscript in human history, I think about 3,000 years ago, exactly from ancient China. So this 7 years ago, we did this proposal that some of the Turkish students could do the same for Turkey. What did they write about human anatomy, about evolution, etc., right? It will be interesting to also know this, right? Because it's still a different culture, even if it's Muslim. But so far they have not done this, but hopefully one day we can also do a study about what did the scholars, most prominent scholars of the Ottoman Empire, etc., talk about these things. Tamam mesajı aldık bize diyor. Bu arada Mehmet Bayraktar Hoca'nın İslam'da Evrimci Yaratılış Görüşü diye bir kitap vardır. Bunları ve Osmanlı'daki bilginleri güzel derlediği bir kitaptır. Onun dışında evrimle ilgili güzel bir antoloji var. Abdullah bir şey diye bir yazarın. Orada bütün bu tarihsel sırayla bunları topladığı, biraz okuması zor ama büyük katalog gibi olan bir kitap var. Ama onun dışında Türkiye'de Selçuklu döneminden bu tarafa doğru dürüst bir derleme yok. İlgililere duyurulur. Kameradaki arkadaşlara da söyleyeyim. Birilerinin böyle bir çalışma yapmasına ihtiyaç var. Çok yok muhtemelen. Osmanlı dönemi özellikle daha savaşa dayalı bir topluluk olduğu için çok fazla bu anlamda doğa bilgini çıkarmamış gibi. Ama illaki birileri vardır. Sonuçta arayıp da hani geçmişte inci bulmak için değil bu yapılan işler. Hiçbir medeniyet bilgiden kopuk olarak var olamaz. Bunu görmemiz lazım. Ve işte bilginin macerasını kaybetmeden anlamak gerekiyor. Aslında bütün konu onunla ilgili. Ben tekrar huzurlarınızda Ruhiye ve öğrencilerine böyle bir çalışma yaptıkları için teşekkür etmek isterim. Daha bitmedi ama ya ben arada teşekkür edeyim. Just to finish, because I said I want to show just 5 minutes what we are doing now and the connections we have what with Sinan is doing, because this was done about 7 years ago and now we did kind of new studies based on this but expanding even more to other parts of the world. It has to do about biology, anthropology, medicine, and animals together. And the question is now, not only Muslims and Chinese and Europeans, what do other people know, especially other people that have no civilization, that live in the forest, etc.?
Şimdi sadece Müslümanlar, Yunanlılar ve büyük medeniyetler değil, ormanda yaşayan ve medeniyet sahibi olmayan grupların da bu konularda bir şey biliyor olması lazım. Çünkü onlar da doğada yaşıyorlar, onlar da hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ve önemlisi onlar da insanlar. Rui son birkaç yıldır bunları araştırıyor. Özellikle bu yerli topluluklar, medeniyet dışı yaşayan topluluklar nasıl bir bilgelikle yaşıyorlar? Aslında araştırdığı konu bu. This we actually did a movie, a 40-minute. I will not show the movie here. You can see online. Actually, it's free. That is a movie that, for the first time, with drones, show what people in the forest do, what they use, the medical plants, etc. And actually, I came from Cannes, from France, and the movie that I'm showing here won a festival in Cannes. What is not a big festival, but still, we were like, so this I'm showing for the first time also these images here. Ben hikayeyi bildiğim için burayı ben şey yapabilirim. İlk defa dronlarla falan çekilmiş vahşi kabilelerin, daha doğrusu medeniyet dışı, şehir dışı yaşayan kabilelerin hayatlarına dair belgesel çekti. 40 dakikalık, YouTube'da mevcut, izleyebilirsiniz. Tamamen bilimsel meraklarla çekilmiş bir şey olmasına rağmen Cannes'da festivalde ödül almış da bir belgesel. Değişik bir iş gerçekten. Yani şu anda YouTube'da erişebiliyorsunuz ve ilk defa bu konuda yapılmış bu kadar kapsamlı bunların günlük yaşamlarına. Where was the So the filming? Sentinel, it's also, they live completely isolated in India. Those ones have no contact at all. It's the only one in the world with no contact. This one is in Africa. They have some contact with civilizations. The documentary is not about the Sentinel Islands. No, it's about the Africa. Baka in Africa, in Cameroon. Belgesel sadece Afrika'daki köylerde çekilmiş. Bir de Hindistan'daki Sentinel Adası var ama o belgeselde değil. So Onu soru cevapta yapalım. Onu linkinde söyleriz. they have some contact, as you can see. Sometimes they go to the village, they can buy some dress, but then they go back to the forest. Yani medeniyetle biraz bağlantıları var yani üç aşağı beş yukarı. Tam şeyde değiller böyle diğer insanlardan kopuk değiller. The Sentinel is the only people that have no contact at all. They kill everybody that go there, and they don't allow because Is they it know for real? Is it possible still? it is real. The Sentinel, they live in islands in the Indian Ocean. They know what happened to the other ones that allow the people to come there. They die with viruses, they get alcoholic. So the Sentinel, they killed everybody that goes there. The Indian government can go there, but they don't want, so even it's forbidden to go there. Okay, there is a blockage then. Yeah, and they just don't allow people to go out. The government does not allow the people to go out, but some crazy people go out, like these famous American evangelists. They were going out to talk about God. They said they don't know about God. He went there, they put a spear on him, not touching him, preventing. He went there again and they kill him. They will kill everybody that goes there. So that one we don't even know how they talk. Ben de ilk defa öğreniyorum arkadaşlar. Hindistan'daki bu adaya resmen giriş çıkış yasakmış. Yani dışarıdan da insan almıyorlarmış. Yani bilerek isteyerek dünyadan izole kalan orada enteresan bir yönetim var. Merak ettim. Yani her gideni öldürüyorlarmış. O yüzden gidemeyeceğim. Öyle de bir izole gerçekten medeniyetten bağımsız bir ekip varmış yani. Ben But you mümkün see, değil biliyordum. your mind perhaps think, oh, they are bad, they killed this American Christian. But actually, he was the bad one because if he goes there with our viruses, they are not used. Probably you will have killed at least 30 or 40 of them. They have no immunity for that virus. Of course. Dolayısıyla dışarıdan gelen hastalıkları falan önlemek açısından aslında yaptıkları çok mantıklı. Yani oraya gelen virüsleri bilmem ne bağışıklıkları yok çünkü. Adamları öldürüp kurtarıyorlar. Yani güzel bir bağışıklık savunma yöntemi. Maske yerine. Bir de bir Amerikalı 2 kere gitmiş, ilkinde öldürmemişler. Evet, İlkinde misyoner. uyarmışlar, ikincide tekrar gittiği için öldürmüşler. When you talk about European colonization, Europeans were just going perhaps 50 in a boat to America, to South America. How did they conquer? Most of the deaths of the indigenous people were with viruses. They had no immunity because they had no animals. They had no domestication. They did not create immunity to our big viruses that came from animals, measles, etc. So I will show just
Yes, this is showing a drone really going to the forest to see. They live in the middle of the nothing in the forest. You have to walk like 2 days to go there. So there are two different examples. The same people, but some are in Gabon and they live in the forest. In Rwanda, for instance, they cannot live. They were thrown out supposedly to protect the gorillas. The government of Rwanda makes so much money with tourism of gorillas, it throw them out of there. Makes money for the government with Rwanda. tourism. Rwanda, right? So they don't allow Rwanda. them to go back. But also because the European conservation said, oh, we have to protect the gorillas, we have to take them out because they are bad to gorillas, what is not true at all. İnsanları komple sürmüşler oradan gorilleri korumak için. Çünkü gorillerin hayrına değil, turistlerden gelecek para çok önemli olduğundan. Goril iyi bir ticari yatırım, turistik açıdan ve milleti küreleyip oradan kırsal alana sürmüşler bir güzel. İnsanın gorilden daha düşük olduğu yerlerden bir tanesi yani. That is one of the most problems of animal conservation. So animal health is putting all the things together because animal conservation was badly done. We have to remove humans from the forest as if humans are not part of the forest. This was a mistake that came mainly from Europeans and from Americans. Like, you know, Diane Fossey, the first one to really study gorillas, right? European, American. The problem is that to protect the gorillas, we have to take out people because in American natural parks and in Turkey and in Portugal, natural parks cannot have people, supposedly because people are not part of nature. We have to remove people to protect nature. Onlar tabii Türkiye'de gorillerin de bulunduğu öyle yerlerde. sit alanları, doğal sit alanlarına giriş yasak Evet. veya kontrollü. And this is a main problem because the people in the forest, as I will show, they are hunters and gatherers. They hunt animals and they gather plants to eat. So when you take them out, you are losing the balance of the forest. And that's where anthropology needs to be in medicine and in conservation because most of these people don't kill gorillas or eat gorillas because religion is creating stories to protect you, functional stories to protect you. That is the beginning of most religious stories, and they also have religious stories to protect them so they will not eat gorillas. Ben alabilirim burada istiyorsan. Yani normalde oradaki Argos, insanlar biz- büyük hayvanları öldürmüyorlar, gorilleri yemiyorlar. Bunun için özellikle engelleyici toplumsal öyküleri ve inançları var. Bu inançlar aracılığıyla aslında doğal bir denge sağlıyor. Yani buna doğal bir din diyebiliriz. O inanç sayesinde uyumla yaşayabilirler. Siz bu insanları buradan çektiğinizde doğal olarak avladıkları, topladıkları şeylerin sayısı çok artınca bütün oranın ekosistem dengesi de bozuluyor. Yani biz medeni insanlar gene işin içine ediyoruz. Yani oranın kendi halkı uyum içinde yaşayacak bir uyum geliştirmişler özellikle inançlar üzerinden. So one example you all know, Muslims not eating pork. That was because in the first place where Muslims came, from the desert of Arabia, etc., eating pork is the most dangerous thing. Pork has so many parasites. There were no fridge then, so it's difficult to preserve them. They were being killed by the parasites. Özellikle çölde, sıcakta ve dondurma Ölde olmadığı evet. dönemde Buzdolabı olmadığı çok makul dönemde. bir önlem. Evet. So the same way, these people almost never kill gorillas. Why? Why is dangerous to kill and eat a gorilla? Someone can say? Sizce bir gorili öldürüp yemek niye tehlikeli olabilir ve yasaklanır, bir fikri olan var mı? Why? She says it's about immunity, one idea. If you Başka? eat a spider, She says Other if the other gorillas gorillas will chase you. if you eat a spider or a rat, it's very different from us, the viruses, etc. But the gorillas, because they are almost like humans, they have the same viruses, like AIDS, etc. Right? They have the same viruses. So if you eat them, you are very exposed to disease. So the people in the forest don't eat gorillas, but when the colonizers, when other people go to the forest and eat gorillas, sometimes they have the worst virus in the world, Ebola. En çok I Ebola have one bulaşabiliyor. side note, by the way, because it's the same reason why cannibalism is not evolved through the human way. Yani yamyamlık da aynı şekilde bazı gruplarda görülüyor ama çok sürdürülemiyor. Çünkü yamyamlıkta en son deli dana hastalığını biliyorsunuz, mad cow disease diye geçiyor. Ona çok benzer bir şeyle insan toplulukları perişan oluyorlar yani. Dolayısıyla ne kadar uzak akrabayı yersen o kadar iyi. Hepsi akraba ama uzak akraba yiyince. The most similar the animal is, the most dangerous is. So gorilla is the most dangerous with chimpanzee, but then pig is also dangerous because it's kind of similar. But if you eat an ant or if you eat a spider, it's no danger. You don't get a virus from a spider. What actually örümcek. shows evolution.
Yes, of course. Everything is evolution. Bu da evrimin bir kanıtı. So this is what they really eat, not with spears, killing gorillas like you see in the movies. This is the typical food of indigenous people in the forest. Almost never kill. Either the animals go to a trap, or in this case, the rodent, a big rodent like a rat, is sleeping on the hole. They just put smoke, they make it sleep like that, and they eat it. They normally eat small animals almost always. Alo. Còn đó ác bây cọc mặt là. Yura. Mà nó ô ta ye wo phụ nè. Lia to che doku. Asilora. Now, the women, normally they gather. So hunter-gatherers, people living in the forest. Men, not always, but normally men hunt, and humans gather the plants, etc. Now I ask you, because there is one misconception, there are so many misconceptions, I ask you, who do you think is bringing more food to the community? Who is more important bringing food, the man or the woman? Gathering, woman, and men hunting. The hunting is important for the protein because we need protein for the brain, but the consistent food, the one that you really need every day for the survival of the kids, etc., for 70% in average in the world, in hunter-gatherers, is coming from the woman, from the vegetables, from the fruits, etc. They were always the providers, but when we begin to have organized religions and agriculture, mainly dominated by men, we change the narrative and we talk about men being the provider. But not even today. Today, agriculture in India, China, etc. is mainly done by women, not by men. Bildiğiniz birçok yerde orijinalde gıdanın idamesini sağlayan kadın oluyor her toplulukta. Bizim tarım devriminden sonra ataerkil kültü de benimsememiz, bütün o anlatıyı değiştirmemizle alakalı. Yani trafikte bu kadar adamı öldürmemiz bile, hep söylüyorum, erkek beynine göre trafik yaptığımız için. Yani kadın beynine göre yapabileydik bazı şeyleri, çok daha halim selim bir topluluğumuz olacaktı. Ama tarım toplumundan sonra bizim şirazemiz kaydı, yani bütün dengeyi bozduk o tarafa doğru. Now, this is starting to change in terms of removing humans from the nature. We know it was a mistake. To protect nature, we need humans that were living there. So these are the first big meetings now in the world, in Rwanda, etc., to say we have to go back and put humans that were living there to protect nature. One of the main reasons is that the people that know more about animal behavior, and it's people living with them for 50,000 years ago. People like Baka are the oldest people in the world living in the forest for 50,000 years. For instance, they told me when we were there, and we don't do interviews. We don't ask them because they can just answer yes. We just listen. When I'm there, I don't exist. As you can see, I just listen, and they talk about gorillas eating fish, for instance. But according to science, European, Muslim science, gorillas cannot eat fish. They only eat leaves and perhaps some small animals like ants, etc. But clearly they know that in that context specific of Gabon, where the forest has a lot of water, they are eating fish. This is similar to Japan, where indigenous people always said that the monkeys were eating fish. And European scientists know it's impossible, monkeys cannot eat fish. But now we know these monkeys eat fish. They were right about that, the indigenous people. Yani aslında. One side note, Da. bu arada gerçekten ben de bunu bugün duydum. Evet. Yok ya dedim, goril balık yemez abi. Hayatında hayvanat bahçesinde 2 kez goril görmüş adamın bu kadar bu konuda net bir fikri olması hastalıktır arkadaşlar. Ve yani yerli benden iyi biliyor aslında ama ben ona itiraz ediyorum. Cehalet böyle bir şey işte. Tam olarak örneğine. I actually, when we talked about this, I displayed some ignorance. No, gorillas cannot eat fish. I just expressed that. This is ignorance, you know? I shouldn't say that. Well, because we don't live with them. We cannot know. And we don't listen to people that actually know. Yes. I always say a joke, because sometimes jokes, I think, show how absurd this kind of science is. European, Diane Fossey is supposed to be the person that knows more about gorillas, right? She is an American that went to Africa, 3-4 years. And is the person that's supposed to know more about gorillas. But this is like someone from Russia, from Siberia,
going 2 years to the Saudi desert and saying, I'm the one that knows more about desert, about camels in the world. No, the ones that live there, they know more about that. So the last part to finish is what connects a bit what Sinan wants to do in the future. It's what others know, not only Muslims, Chinese, etc., but what others, indigenous people in this case, hunter-gatherers know, can contribute to even medicine, to our well-being. This is the future of medicine, not AI, not etc. The future of medicine will be these discoveries actually. Bu yerel halkların örüntüsel bilgeliği. Yani binlerce yıldır biriktirdikleri bilgi. Bakın bu konuyu Ru ile, bu arada I'm also adding one note. Because they know what I'm writing and advocating. It's a quite sweet spot here. Biz bir ya da iki kere konuştuk bunu. Fakat şu anda yani tamamen benden bağımsız olarak dünyanın ihtiyacına binaen insanın fabrika ayarlarında bağıra bağıra söylemeye çalıştığım şey Amerika'da bir enstitünün yılda 1-2 milyon dolara finanse ettiği bir araştırma projesi. Bu yerli halklar sağlık hakkında ne diyorlar? Çünkü tıp tıkandı, bizim bunlardan öğrenmemiz lazım. Bu müthiş bir uyarı sinyali demek. Yani bizim köylerde, bizim dağlarda bunlardan çok var. Biz hala Batı'nın literatürünün ağzına bakacağımıza gidip biraz onlardan bir şey öğrenmeye bakmamız lazım. Sorry for that. But that was an important point. So it's the same pattern. As the Europeans did with the Muslims saying they know nothing, or the Muslims also do with people in the forest, and the Europeans, they know nothing. Now it's starting to change. Now we start to see, oh my God, they know things, so let's see what they know. And it's starting to change. I will give an example that, again, I lived myself. When I was in Gabon and Cameroon doing the movie, you saw, we went to the south with other kind of people and we just film a ritual. They don't live in the forest, they live in the south of those countries and they live in the cities, but they have a ritual. It's the only one in the world. They can only see their God when they are hallucinating. They have to take a plant to hallucinate and then they see their God. That plant is called Eboga. Eboka adında bir And they said, bitki. I get hallucinations, but also it removes my pain with no side effects. I can kill my pain with no side effects. Yeah. This is the ritual that actually lasts from 8 p.m. until 8 a.m. So now again, like the gorillas eating fish, when they told me, that was 3 years ago, they told me this plant kills the pain without side effects. As you know, in Muslim medicine, European medicine, Chinese medicine, there is nothing that can kill the pain with side effects. As you know, opium is used to take pain, but it gives effects. That's why we actually co-dominate China with opium. Opioids in America are killing a lot of people. You know, the big crisis in America, millions of people being killed because they take opioids to take out the pain, but then they get addicted and they take it a lot. Opium bitki versiyonu. So when these people told me, I already can know it's true because they know these things, but I had no time to explore, so I just went out and did my movie. I'd never talked about this again. But as you can see, this paper came on The Guardian, the biggest English journal this year, saying that after me, some Israeli and Chinese researchers went there and they discovered the same. And they said, wow, this is gold. This is the first time it is true. This painkiller has no side effects. But now there is a problem for what we do also, because they have the information, they have the plant, they need it for their religion and for their medicine. But because they have no patent, because they don't work on our system, they don't have patents. Patent is to register when you say, this is mine, or this. Because they don't live in our system. We created a system that we have patents, but they don't have patents, right? Yani havalı değiller. Patentini alıp da bu bizim falan diyecek adam da yok. O yüzden bizim bunlardan haberimiz yok yani. So what happened? The companies of China, Israel, just go to that country. We cannot do this plant here, only in 3 countries in the world. So they go there, they are taking the whole plant and selling by millions of dollars in the West and in China. So they will lose their religion, they will lose their medicine. So we have to be careful talking about what they know, but without then stealing them.
But the main point here for what I'm saying and for what we could do, it's in etc. We are doing this in many countries now. If we have listened to them before and care about what they know and try to make a way to do this plant before, we will have avoided millions of killings in the USA, in China, etc., with opioids, with opium. We have listened to them. We should have avoided that. And this is finally the last slides, because this is what is One Health now. One Health is to understand you have medicine, anthropology, biology, the triangle. But now it's a square, because you also have to put the animals, the animal behavior and conservation. The animals are very important, not only because our well-being depending on the animals also, but because animals themselves, they know a lot about medicine. And actually, we now know most of the knowledge of indigenous people about medicine was by observing animals. Hayvanlar biliyorlar. neyin iyi Biliyorlar, geldiğini. bilgileri var yani. Hayvanın süper bir bilgisi var. Bu arada another side note, farmakolojinin esas başlangıcı hayvanları izleyip onların hasta olunca ne yediğini gözleyen insanlarla başlıyor. Bugünkü ilaç bilimi. Hayvanlar milyonlarca yıldır doğadalar. Biz 50 bin yıllık adamı yere göğe koyamadık. Bunlar milyonlarca yıldır biliyorlar ne yiyip ne içeceklerini. Hayvanları taklit ederek yapılan bir tıp türü var. Doğal insanlar bununla yaşıyorlar. Biz bir tek onu unuttuk. O yüzden hayvanlar, animals are important. You can see the talk by Michael Huffman is a TED talk really giving so many examples that we know historically that we learn by observing animals. And it makes sense. If you are not a racist and not biased, it makes sense. Humans evolved in Kenya, Ethiopia, in very dry places. İnsanlar Etiyopya, They were Uganda gibi Dan very kuru yerlerden kurak bir geliyorlar. yerde. Kurak So the yerlerden. chimpanzees stay in the forests here. The humans evolved on the other part after the rift, on the dry part of Africa. If you think, the humans have to then go to the forest to be again in the forest. So then they have two options. They don't know the forest, they don't know the trees. First time they are seeing. How can they use things to diarrhea, to take out the pain? They don't know the forest. So one option is saying, okay, I have diarrhea, I take this plant and I try. If it works, works. If it does not work, works. That is medicine, trial and error. That is medicine. This is medicine, trying and error. But there is another option. Oh, but these animals like gorillas, chimpanzees are so similar to us. Perhaps if I see what they use, they were living in the forest before, perhaps it's easier to just learn what they do. And in most cases, we can really see most cases that it was the case. We actually, when I was in the forest, the bucket even told me, if we see a chimpanzee with a wound here, we stop. We don't walk anymore. We stop for 1 week. We put the huts 1 week to observe what they put. And then we try with ourselves. And this is an example of a paper, academic paper showing this to you. And now the students actually, you should have bright ideas. It's not complicated. You can discover amazing things just with very smart ideas. This was actually made by some students. So when you go to Uganda, you see the chimpanzees. I was there. You see the chimpanzees want to sleep. They sleep like humans. They do a nest in the tree and they sleep. Yeah, you can see there, the nest. Yuva. Yuva. Hamak Nest. gibi böyle şey gibi. Now, we see, and sometimes there are many, many trees, but they go far away to sleep in a special kind of tree or some special kind of trees. Not all of them, they are very selective. So these students had an idea. They think, what is the thing that kills more humans in the world? What is the animal that kills more humans in the world? What animal is the animal that kills more humans? Other than humans, what is the animal that kills more humans? Not at all. Mosquitoes, by far. Mosquitoes here, all other animals together. Mosquito not because they are bad, but because they have parasites like malaria, tsetse, etc. Mosquitoes is the animal that kills by far more humans in the world because they have many parasites, not viruses, parasites, malaria. Malaria is #1 killing in Africa. Yes. So they were thinking, perhaps those trees have something that repels the mosquitoes. That was an idea they had, and they can test it easily. And so they tested, and it's very simple. The trees, the 10 types, they only sleep like in 10 different kind of trees, and there are thousands of trees in Uganda. And they did a very simple study, and in 80% of the trees that they sleep on those 10 species, they have repellent properties. They repel the mosquitoes. The smell
of those trees. So it's not that the chimpanzee knows chemistry, probably does not even know about malaria, but they know they are less bitten by the mosquitoes, so they choose the trees where they are less bitten. But by doing that, they are reducing being killed by malaria, etc. So if we see that, we humans now can know which trees should we use to build the huts, to build medicine, etc., to repel the mosquitoes that cause malaria. And the new studies of One Health are actually going to another level, is to study really the medicine of the animals in the forest, not in the zoo, but in the forest, chimpanzees, gorillas. It's the first time they are studying the health medicine of these animals in the forest. And this is a really big discovery. So when we talk about aging in humans, we say when we age, humans, we have these 5 main problems. These are the 5 main problems of aging in humans, of getting old. But actually now, by studying indigenous people that live in the forest, and by studying the animals that live in the forest, we know that's not what happens in general to humans or other animals. These 3 here, yes, they are universal. We get the immune system goes down in old people and old animals. That is universal, really true. And this is very specific, I will not talk, but it's also universal for humans, other animals, etc. But now the biggest discovery in the last 3 years about human medicine, the biggest, not coming from AI, not coming from technology, coming from observing people in the forest and also chimpanzees. Because we were talking medicine was based on people living in civilization only. We were always studying people living in civilization. But now we saw people that don't live in civilization and other animals, and we can finally understand what is aging, etc. So, amazingly, 2 of the 5 things that we think is normal getting are not true. They are not universal. They only apply in countries that have industry, domestication, and the modern type of life. So this one, inflammation, is the thing that is killing more people now in America, more than the viruses and bacteria. The thing that is killing more Americans, and will come soon to Turkey, etc., is our body killing ourselves with inflammation. We are overreacting, and our body is killing ourselves with autoimmune diseases, inflammation, etc. With vaccines and with antibiotics, we reduce the deaths by viruses and bacteria. So, but what actually is killing more humans in countries like USA is actually our body is overreacting to the environment, because we are so far away from the environment that we no longer can cope with it. But when you study chimpanzees and people in the forest, you can see this is not universal. People in the forest don't have a lot of inflammation. When you are old and your knee starts to hurt and get, that is inflammation. That is not at all universal. People in the forest at 80, they can walk, they can be very mobile. They don't have often inflammation, neither chimpanzees or other animals. This is a very modern thing. And also the famous oxidative stress, that our body, with the stress and oxidation, it starts to destroy itself eventually. That is also not seen in chimpanzees and people in the forest. So they did some studies with the Tsimane that live in the forest of Bolivia. And after they die, they realized that with 80 years old in average, when they are 80 years old, first of all, they don't die when they are 30. These are completely misconception of life in the forest. Because life expectancy is average. So if they die when they are 1 year old, and many die as kids, that's true, that's a problem in the forest, when they die when they are very young. But if they die at 0 and 80, life expectancy is 40. But in reality, if they live more than 5 years old, most of them will die with 82. That's actually the average if they don't die when they are young, 82. That is called in medicine life mode span, not the average, but if you don't die until you are 5 years old, what is the life mode span? What is the average you die? 82 in the forest of Bolivia is more than Turkey, than Denmark, than Norway, than any civilized country as average. And when they dissect the heart of these people dying with 82, 85, they dissect the heart. Medical doctors now go to the forest because they know the future is there. They dissected the heart, and in average, the heart of an 82-year-old Tsimane in average is as similar to a heart of a 50-year-old American. So to finish, we are doing these same projects now in India. We have a new NSF grant with $500,000 to go to do the same with India. Animals like monkeys, medicine, anthropology, the Parsi woman,
all together in one health. I will give you an example that probably you know. I don't know, in Turkey it's already like in vogue and cool, but in America, Europe, it's very cool now. Turmeric, curcuma. Why it's now very popular to take this? Because what is the main property that it does officially? What is the main medical thing that it does to you? That's why now it's cool to take it. Anti-inflammatory. Anti-inflammatory, right? Now, this is new in the West, but ancient India is using turmeric for 5,000 years because they know it's anti-inflammatory. If you have been in India it's everywhere. Curcuma is always in. And last year we went with a Turkish student. The only student so far after 7 years coming here and go with us was Tansu. I hope she will see this. I was with her yesterday. She was brave. She took a plane to India and she did this work with us. This is my postdoc. This is not Tansu. I could show a picture, but this is to show when you talk with this woman to say, why do you use curcuma, etc., not only anti-inflammation, they know if they put in the eyes, it prevents eye disease and conjunctivitis. You know what is conjunctivitis when you have the red eye? That is an example of inflammation. It's not that nothing is doing bad to your eye. Your body is doing a response to something and the eye is getting red because your body is overreacting. And this woman said, we use curcuma to the eye to prevent conjunctivitis. This, not even now in the West, we are understanding if it's anti-inflammation curcuma and you use it in the eye, somehow you can reduce conjunctivitis. So to finish all these things together, the subject is the same. Before we did not listen to the Muslims, or the Muslims did not listen to people in the forest, etc., or we don't listen to people in the forest. But if you listen to all the people together, we can really understand more all together about one health: medicine, animal behavior, and biology, etc. We are special. We are different from animals, right? We are civilized. We are smart. That's why all the things that animals do, in religion we cannot do them because they remind us. Diyor ki bütün dini anlatılar şu anda dünyada baskın olan insanı hayvandan ayırır ve hayvanın yaptığı hiçbir şeyi yapmamamız gerektiğini çok temelde bize öğütler diyor. Doğadan ve hayvanlardan ayrılma öyküsü bu majör büyük dini anlatıların temel çıktısıdır diyor. If you think about all the religions, especially Quran, Christian, etc., they try to forbid what reminds us we are just animals because we want to make the story we are special. So sex, being naked, menstruating, etc., is what is taboo because precisely those are animal things and we are not animals. That is Mesela to feel special. çıplaklık, seks ve diğer hayvanların işte normalde yaptığı ne varsa bunların hepsi bizde ya çok özel koşullarda yapılır ya tabu haline getirilir. Çünkü hayvanlardan ayrışmamız gerekiyor bu anlatılar. But now that after agriculture especially, etc., led to, we are disconnected with nature. We are far away from nature. And now inflammation is rising now because we are too far away from nature and not exposed. So I will give you an example, asthma, allergies. Why do we have asthma? Doğadan ayrıldığımız için vücudun baş etme becerileri azaldığından vücut kendi kendine reaksiyonlar üretmeye başlıyor. Mesela çok bilinen bir örneği astım. Özellikle çocuklarda bu aralar çok yaygın çünkü So if you live in Istanbul, you are not exposed to pollen almost. There are almost no trees. You are not exposed to bees, etc. So you should learn, autoimmune system learns when you are from 0 to 7 mainly, because after this degrades and you don't learn so much. The body only need to learn, be exposed when you are young. So if you are never bitten by... Especially when you are, when your mother is giving birth to you. Yes. So that instance and in the Yes. first stages. Yani ilk yıllarda bir şeylere doğadan maruz kaldıkça biz ona dair bağışıklık cevabımız gelişiyor. Polenlere, arılara, böceklere ya da diğer doğadaki doğal bileşenlere maruz kaldığımızda vücut onlara karşı işaretçiler geliştirebiliyor. Ama İstanbul'da yaşayan bir çocuk bunların çoğunu geliştiremiyor. Sezaryenle doğmuşsa annesinden de alamıyor genelde. Çünkü sezaryende doğum kanalından geçme olmadığı için annenin sıvılarını da yutamıyor. O aşılama da olmuyor. Sezaryenli çocukların %60'ı alerjik o yüzden. So now, if you are the first time when you are older, 20 years old or 25, you go to a city with a lot of pollen, your body begins to overreact. Pollen is not dangerous, but your body does not know pollen, did not learn that pollen is bad. You begin to overreact. Asthma, allergies, etc. Sonra 20-30 yaşında gidiyorsun bir doğal ortama. İngiltere'de, Japonya'da gezeceğim diye hapşırıktan gözün çıkıyor, sağın solun şişiyor. Çünkü vücut ilk defa polen görüyor. Diyor ki bu herhalde yabancı, ben buna tepki vereyim. Ama bu en masum ve yönetilebilir olanı.
içeride görünmez olanları daha tehlikeli. The same thing with animals like bees biting. In America, when this yellow bee bites, they go running to the pharmacy and they have to be afraid if there is a big allergy, they can die. I know someone that Yes, died in Washington, D.C. with the big yellow bee. They bite, you can die in 2 minutes. So they go to Walgreens, to the pharmacy and try to see if they need to do the injection. Arı alerjisi olan var mı burada aranızda? Burada bak bir tane var. One allergic to bees for example. Yes, Gizem. Bu mesela arı soktuğunda ciddi ölümcül alerjiler olduğunu duymuşsunuzdur. Mesela Amerika'da çok yaygın, Türkiye'de de şehirlerde çok yaygın. Ve çocuklarda bazen, hatta yani sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de ciddi ölümcül anafilaktik reaksiyonlara sebep olabiliyor. O yüzden işte Amerika'da da millet eczanelere gidip hemen arı sokunca bana enjeksiyon yap falana bağlamışlar mesela. Bu şehirli insanların standart zayıflığı. You see, it's an overreaction because a bee cannot kill you, but your body was never exposed when you were a kid, and your body gets crazy and overreacts. And even the second time is worst. It does not learn that the bee is not bad. The second time it kills you even faster. I know someone that very well that the next time is beaten, 20 seconds before it dies. İlk kez bir arı soktuğunda vücudunuz arıya alışık değilse ona aşırı reaksiyon verir. Ama ikinci kez aynı arı sokarsa savaşma konusunda eğitimli olduğu için insanı daha hızlı öldürüyor ikinci sokuş. Çünkü vücut çok hızlı reaksiyon geliştiriyor. İşte anafilaksi o zaman dili şişip boğazını tıkıyor falan ve insanı küt diye götürebiliyor. So if you think about when I had the first bee beating me in Washington, they said you have to go to the pharmacy, and I said no. When I was kid, I was in the village. I was beaten many times, so my bodies learned, but their bodies did not learn because we are so far away from nature in Istanbul. There is no bee, there is no pollen. Bir de bu kısmı var. Rui de zaten köyde büyümüş. Dolayısıyla zaten vücut aşina. İlk arı soktuğunda arkadaşları telaşlanmış. Gitsene bir şey yaptır kendine diye. O da tabii ki bir şey olmuş. You were okay, right? No allergies whatsoever. Dolayısıyla orada küçükken immünize olduğunuz için zaten büyüyünce problem yok. Niye ilginç dedim? Rui böyle niye her tarafı geziyor? Muhtemelen köyde alıştı. O tip ortamlarda yaşamaya. Yoksa Amerika'dan çıkmış adam niye dünyayı gezsin? I made a joke about you. Okay? That's why people in the forest almost, when we study, not blah, 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 when we study them, they have almost no allergies, they have almost no inflammation, because they are exposed to everything. There is a very important case, just to finish, with COVID. You know COVID, everybody knows COVID here. Of course. You know, COVID, COVID'i biliyorsunuz değil mi? if you think about, there were studies about how much, in 100 people infected by COVID, where did people die more? With 100 people infected by the same virus, where people died more? En fazla insan COVID'de nerede öldü? You know where they died more? In Rome, in Italy, in New York, in the places where people are far away from nature and the body is completely not knowing what to do. Büyük şehirlerde ve megapollerde yaşayanlar, burada rakamlar da böyle gerçekten, en fazla COVID'den oransal olarak ölenler orada. Yani büyük şehirlerde ve doğadan ayrı olarak yaşayanlar. Öncelikle efendim burada olup bize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Rui'ye, thank you very much for coming here. Bugün efendim sevgili Rui ve öğrencilerinin kaleme aldığı Darwin'den 1000 yıl önce işte tarihin anlatılmayan, bilim tarihinin anlatılmayan hikayesi başlıklı kitap için buluştuk. Bu kitabın inşallah yakında Türkçe tercümesi de çıkacak ama bu kitap bir vesile. Sevgili Rui ile uzun süredir aynı kafalarda, aynı konularda başka yöntemlerle çalışıyoruz. Ve inşallah kendisiyle başka projelerde de bir araya geleceğiz. Siz de Açık Beyin'i takipte kalın efendim. Bizim ana derdimiz bu biliyorsunuz. Doğru nasıl yaşanır? Ama bunun da formülü tekti hatırlarsanız. Kendinize iyi bakın, göreceksiniz. Biz de bugün kendimize biraz daha iyi bakmaya çalıştık. Bize eşlik eden bütün dostlara da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.